5. bölüm ile beraber büyük bir hayal kırıklığı, aynı zamanda geçmiş videolarımda teorisini sunduğum konulardan bazılarının neredeyse doğrulanmasıyla beraber oldukça karmaşık duygular yaşamama neden oldu. Bu videodan bir şeyler anlamak istiyorsan Hazbun Hotel bölümlerini incelediğim birkaç video mevcut. Onları izleyerek birazdan anlatacaklarımı ve sana sunacağım teorileri düşünebilirsin. Bir konuda sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu seriyi beğenen ve videomun altına yapılan 400 yorum için neredeyse çoğuna baktım ve hem Discord üzerinden yapmış olduğunuz teorileri hem de benim gözümden kaçırdığım detayları bana sunduğunuz için teşekkürler. Özellikle bu bölüm ve karakterler hakkındaki yorumlarınızı, sorularınızı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yakında yayını devralacağım. Bu bölümde öğrendiğimiz iki büyük detay var. Birincisi, bence birçoğunuz benimle aynı fikirde olacaktır. Bizim karşımıza çıkan Lucifer'ın büyük hayal kırıklığı olması. Biraz daha korkunç, biraz daha otoriter ve en önemlisi korkulan olmasını bekledim. Alistair'da nasıl bir billur varsa adam Lucifer'dan korkmuyor, anlamadım gitti. Fark ettiğim detaylardan bir tanesi Lucifer kızına sarılırken Alistair'ın gözünün seyirmesi. Aklımda birden yok anasının nikahı, yoksa bu Alistair bunun babası falan mı diye soru geldi. Çünkü Alistair'ın bu zamana kadar ne birini sevdiğini, ne bir arkadaşının olduğunu, ne de birini kıskandığını gördük. Çünkü normal bir kıskanma değil bu. Hadi bu çok uçuk bir teori oldu diyelim. Şarkısında neden sanki baban gibiyim diye bir cümle kullandı, kafam karıştı. Alistair'ın Lucifer ile atışması, ona küfür etmesi, hatta alay etmesi benim gözümde bu karakter olan saygımın yitirilmesine neden oldu. Ne bileyim abi ya, Lucifer dediğinde milletin saklanacak delik araması lazım. Bu böyle hayalperest, polyana, utanmasa iyilik falan yapacak. Kendine büyük patron diyor ama bence acilen bu karakterin pis tarafının gösterilmesi gerek. Annesinin yani Lilith'in Lucifer'dan kızını uzak tutması bence bir işaret. Belki de Lilith artık Lucifer'ın hem gücünü kullanmamasını hem de fazla hayalperest oluşundan dolayı rahatsız oluyor. Çünkü halkını bırakmış, boş işlerle uğraşan biri olarak gösteriliyor. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Gelelim Alistair ve Husk'ın yapmış olduğu konuşmaya. Husk Alistair'a tasması olan biri için büyük konuşuyorsun diyor. Şimdi ben bir önceki bölümlerde Lilith ile Alistair'ın bir bağlantısı olduğunu ve bunu 7 yıldır ikisinin de ortalıkta olmamasından dolayı bir teori sunmuştum. Husk'ın kurduğu cümle ise sanırsam Lilith Alistair'ın sahibi olabilir. Nasıl onun efendisi oldu bilmiyorum. Ancak artık Alistair'ın da bir köle olduğunu ve Hazbun Hotel'i korumak için gönderildiğini anladık. Bunu gönderen kişi Lilith. Çünkü kızını korumak için ve potansiyel olarak en güçlü lordlardan birini göndermesi muhtemel. Ayrıca bu bölümde anlıyoruz ki Alistair'ın geçmişi bir önceki videolarda dediğim gibi çok karanlık ama bir o kadar da bilinmez. Bilemem, belki bir tane Alistair solo videosu gelebilir. Konuya dönecek olursak Lucifer hayalperest ve oldukça da iyi şeyler düşünüyor. Kızı da aynı şekilde içindeki iyilik sayesinde çok benzerler. Lucifer'ın korkusu kendisine olanların ona da olması. Hadi Lucifer cennetten kovuldu, düşmüş melek oldu, üstüne üstlük cehenneme gönderildi. Charlie zaten cehennemde, daha ne olabilir ki diye düşünürken bir sonraki hasatta ilk saldırı altında kalacak olan yerin Hazbun Hotel olduğunu öğrendik. Tabi bu diğer bölümün konusu, o yüzden 5. bölüme dönecek olursak Alistair'ın bir arkadaşını görmüş olduk. Çok ilginçtir ki Alistair'ın bir arkadaşı olduğunu bile bilmiyorduk. Mimsy olarak bizlere tanıtılan karakteri incelediğimizde ise şu bilgilere rastladık. Mimsy, etrafındaki insanların güçlü bir şekilde tepki verdiği, birçok ben merkezci özelliğe sahip gibi görünen materyalist bir divadır. Ayrıca hayattan daha büyük,
hırslı, kararlı, güvensiz, üzgün, depresif ve ünlü olma ihtiyacıyla tüketilen biri olarak tanımlanır. Vivizop'a göre Alistair ve Mimsy'nin birbirlerini yaşamlarında tanımış olabileceklerini söylemekte. Oteldeki iyi ilişkilerinin nedeni buna bağlanmakta. Ayrıca Alistair ve Mimsy hakkında soru sorulduğunda Vivizop, içinde bulundukları benzer bir zaman dilimine sahip olmaları nedeniyle ikisinin anlaşacağını belirtmiştir. Vivizop'a göre Mimsy, Alistair'ı son derece çekici bulan biri olarak tanımlıyor. Ancak görünüşe göre bunu onda gören tek kişi o. Çünkü o herkes için kesinlikle korkunç ve bu da ondan hoşlanmamalarına neden oluyor. Tarihleri incelediğimizde ise Alistair 1920 yıllarında, Mimsy ise 1933 yıllarında öldükleri yazmakta. Bu da benzer dönemlerde yaşamış olduklarını bizlere kanıtlıyor. Ek bir bilgi daha, kişilerin ölmüş oldukları yaş ve bedenleri cehennem hayatlarına yansıdığını düşünmekteyim. Bu bağlamda Alistair genç duran biri. Bu da onun genç yaşlarda ölmüş olabileceğini düşündürmekte. Özellikle Mimsy'nin biraz daha yaşlı gibi durması bu teorinin doğmasına neden oldu. Bu konudaki fikirleriniz neler merak ediyorum. Bir önceki bölümde ise Angel hakkında ise çok büyük bilgiler öğrenmiştik. Bana kalırsa şarkısı ise efsaneydi. Kaç gündür dinliyorum açıkçası. Bana göre en iyi müzikal olarak sunulan çizgi dizi olmasının yanında Angel'ın Poison şarkısı bence top. Çünkü sözlerinin anlamlarını düşündüğümüzde insanı ise derinden etkiliyor. Telif olmasa bu videoyu o şarkıyla kapatırdım ama buna müsaade edilmiyor, kusura bakmayın. Bu yüzden yakın bir zamanda Angel'a özel bir solo video gelecek, beklemede kalın. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Demek benim hayatımı, nereden geldiğimi, neler yapabileceklerimi ve yaptıklarımı merak ediyorsun. Peki kalbin ve zihnin bunu kaldırabilir mi? Öyleyse yorumlarda adımı haykır. Ben de bu masalcı dede bozuntusundan mikrofonunu devralayım. Böylece yayın nasıl yapılır görsün. Hadi bakalım, seni bekliyorum.